Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle kontür yapacağım. Yeni başlayanlar için kontür yapacağız. Öyle çok profesyonel olmayacak çünkü benim yaşım bu profesyonel kontüre de pek müsait değil açıkçası. Yani profesyonel kontür yapılacak pek bir yaşım yok açıkçası. O yüzden profesyonel değil, daha çok böyle amatör de değil de yeni başlayanlar için olacak açıkçası. Bu saçım niye kabarıyor ki benim? Görüntüde sararmaya başladı. Kontürümüzü ne şekilde yapıyoruz? Şu iki kontür paletiyle yapacağız. Bir tanesi Maybelline New York'un Master Kontürü, diğeri de L'Oreal Paris'in kontür paleti. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? 2 adet fırçamız var ve minnak süngerimi ve concealer'ımı yine unutmuşum. Onları alıp geleyim hemen. Onları da kullanacağım çünkü. Görüntü sararıyor. Neden acaba? Concealer'ımı aldım. Pretty'nin Smoothie Makeup Concealer'ını kullanacağım. Ayrıyeten minicik bir süngerde işimizi görecek. Şimdi hemen videoya geçmek istiyorum. Önce yanaklarıma kontür uygulayacağım. L'Oreal Paris'in kontür paleti ile bunu yapacağım. Ve Eclipse'in şu şekilde bir fırçası var. Koyu tarafı yüzümüze boyut kazandıracağımız renk olacak. Bu arada yeni gelenler, beni izlemeyenler, daha önceki videolarımı izlemeyenler için şuralara linkler bırakıyorum. Ayrıca açıklama kısmında da diğer videolarımın linklerini bulabilirsiniz ve kanalıma hala abone değilseniz şu alt kısımdan abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Videonun sonunu beklemeyecek olan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Sizi seviyorum. Şimdi yüzümün şuralarda elmacık kemiklerim olmasa da pek onların altına yapacağım. Şöyle. Direkt anlaşılıyor ya. Yanaklarıma oldukça belirgin bir şekilde elmacık kemiklerimin birazcık altından, yani şunlar elmacık kemiklerim, onun hemen altından başlayacağım ve onu da boyuyorum aslında. Şimdi alın kısmıma başlayacağım. Alnımızı daha da dar göstermek için bu işlemi uygulayacağız. Hani alnı küçük olanlar alnına kontür yapmasına gerek yok. Yüzümün şurada bir çıkıklık var ya, derinlik var. Bunu daha da derin göstermek istiyorum. Ve aynı şekilde diğer tarafa uyguluyorum. Böyle şekil mekil çizenler oluyor ya, şekil çizmenize pek de gerek yok yani. Siyah boyasanız bu yeterince yeterli olacak. Yeterince yeterli olacak mı? İyice daraltıyorum. Bu kısımlara da aynı şekilde. Yalnız benim kontür paletim bitmiş. Daha sonra boynumun alt kısmına derinlik kazandırabilecek şekilde, yani boynumun şu kısmına derinlik kazandıracağım. Ve şu anda da kazandırdım galiba. Şimdi burnuma kontür uygulayacağım. Elime şöyle, yani siz de kullanabilirsiniz. Eski bir far fırçanız olur. Ne bileyim, kullanmadığınız bir far karıştırma fırçası olur. Hani burnunuzun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre buna sizin karar vermeniz gerekiyor. Ben şöyle bir far fırçası kullanıyorum genelde burnum için. Ve tam bu çizgisine, gözüme de derinlik kazandıracak şekilde geçiyorum. Ayrıyetten burnumu daha ön plana çıkarmak için bu kısımlarına geçiyorum siyah renkten. Eğer burnunuzda kemer varsa bu kısmı da koyu renk uygulayabilirsiniz. Bu burnunuzun kemerini azaltacaktır. Şimdi aydınlatıcı kısmına gelmek istiyorum. Elimdeki Pretty'nin Smoothie Makeup Concealer'ı. Ben bu paletlerin şu kısmındaki beyazı kullanamıyorum çünkü beyaz tenli olduğum için bana birazcık koyu kalıyor. O yüzden concealer kullanmayı tercih ediyorum. Burnum için üst kısmına
Bu tam çizgisine ince bir çizgi çektim. Ayrıca şuralara ufak bir beyazlık atabilirsiniz. Daha sonra gözümün altından başlayarak şu şekilde, yamuk bir üçgen oldu ama biraz, bir üçgen çizebilirsiniz. Gözümün tam şu bitiş kısmına dağıtacağım aslında ben onu daha sonra. Diğer tarafa da aynı şekilde uyguluyorum. Şimdi alnıma gelmek istiyorum. Alnıma da şu şekilde bir ters üçgen çizerek içini dolduruyorum. Çenemin tam ortasına şu şekilde bir yuvarlak çizdim. Daha sonra çene hatlarımı ortaya çıkarmak için tam böyle çenemin kemiğinin üstüne bir beyaz çizgi çekiyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım. Şimdi bu yüzündeki önce siyahlıkları dağıtacağım. Daha sonra da zaten normalde böyle kontür yapmıyorum. Kesinlikle önce siyahları sürüp dağıtmanız gerekiyor. Daha sonra da beyaz kısımları sürüp dağıtmanız gerekiyor. Siyah kısımları hemen dağıtıyorum. Bunu bir multi blenderla da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin malzeme skalanıza kalmış. Ben multi blender kullanmak istemedim açıkçası. Çünkü beyazlıklar da var. Hani beyaz aydınlatıcı kısımlar birbirine karışsın istemiyorum. Alnınızda sadece saç diplerine de uygulayabilirsiniz. Küçük bir alnınız varsa eğer, yani buraya kadar inmenize gerek yok. Mesela şurada kesin çizgiler oluştu. Bu çizgiler beyazları dağıttığım zaman birbirine karıştıracağım. Yani o konuda merak etmeyin. Boynumu dağıtıyorum. Şimdi siyah kısımları dağıttım. Elime temiz bir sünger aldım ya da daha önce kontür için kullandığınız bir sünger de olabilir. Yani illaki temiz bir sünger olacak diye bir şey yok. Önce göz altlarımdan başlayarak dağıtmaya başlıyorum. Buraya sürdüğüm o çizgiyi dağıtıyorum. Bu iki renk arasındaki şöyle görüyorsunuz çizgi gibi bir renk var. Bir ton var yani. Bu tonu yok etmek için beyazı sürdüğünüz, beyazı dağıttığınız süngerle ikisini karıştırabilirsiniz. Şu şekilde doğal bir görünüm elde edebilmek için bu kısma da aynı uygulamayı yapıyorum. Alnım için de burnum için yine şu siyahlıkları dağıtıyorum. Şu göz pınarlarını çok getirmeyin. Çünkü bu sefer gözünüzün derinliği kaybolacaktır. Kötü bir görüntü olur. Daha sonra süngerimin temiz tarafıyla burnumdaki o çizgiyi yediriyorum. Yani kontür bitti şu anda. Kontür işlemi abartıldığı kadar da zor bir işlem değil kesinlikle. Hiç denemeyen, denemek isteyen ama ben beceremem diye korkan varsa
Lütfen bunu hani bir deneyin yani. Hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. En kötü beğenmezseniz silersiniz geçer. Dediğim gibi bu şekilde boyut kazandırdı yüzümüze, alnımıza ve çenemize. Çeneyi daha öne çıkarmak için de bu kısma beyaz concealer sürdüm. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Hayır benim çenem çok uzun vesaire diyorsanız da eğer çenenizin biraz altından başlayarak yüzünüzü basık gösterebilirsiniz. Ya da geniş bir yüzünüz varsa benim gibi şu kısma komple siyah renk sürebilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Benden kombin videosu istemişsiniz. Bu videolar gelecek evet ama tam zamanını şu anda söyleyemiyorum. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz, beğenmediyseniz de kesinlikle dislike'a basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.